Büyük motor her zaman için teknolojileri üstün bir motor. Evet, şuraya hakim olduğunda yönetemeyeceğin hiçbir motor. Gerçi Poyraz birazdan teker almaya falan çalışır. Onda o şımarıklık var. Vallahi billahi debriyaj tokatlamaya başlar birazdan. Adamlar güneşin alnında, çok zor bir iş bu. Ne yapıyorlar? Bize teçhizat sağlıyorlar. Hani nerede kolamız ya? Adam eğitim arasında döner yiyor ya. Ekipçe o kadar mutluyum ki, o kadar keyifliyim ki Allah razı olsun size. Herkeste inanılmaz gelişmeler var. Öyle böyle değil. Her seferinde üstüne koyuyoruz. Hayatı boyunca hiç motosiklet kullanmamış iki değerli arkadaşım için gayet güzel gelişme. Doğru baktığımda senin belli bir kısmını görüyorum. Etrafla alakalı hiçbir şey yok bende. Ama bak, çok net ileriye bak. Seni görüyorum. Arkanda mesela bir MITS yazısı var, onu görüyorum. Binaları da görüyorum. Aslında en uzak noktaya bakışın gidip daha sonra en kısa noktaya gelmesi lazım. Bunu da nasıl sağlayacağım? Çenem yere paralel olursa. Dönmek mi istedim? Önce bakışım dönecek, sonra gidon dönecek, sonra motosiklet dönecek. Yo, ben de söylüyorum bunu. Bunu niye aldığımı biliyorsunuz yani. Aynen. Aynen. Motor oldu. Kontrolle bak, yavaş ol. Bak ABS'ler nasıl yani. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Abi kontrolü sanki bunlardan bir tık daha Tabii ki iyi daha gibi. iyi Çok ama daha iyi ama yavaş kontrollü için, şimdi hocam sakın kızmayın, o kadar anlamayın. Siz de öylesiniz biliyorum ama biz beyefendiyiz. Hep farklı segment motorlara binince, hepsinde şimdi hele ki debriyajsıza binince insanın tüm döngüsü değişiyor. şimdi debriyaj o kadar motosiklette, arabada da öyle ama motosiklette o kadar böyle aerodinamik bir pedal ki. Hani onu kullanmadan olmaz. Belki beni eleştirebilirler. Abi yansın debriyaj, önemli değil. Benim güvenliğimden hiç daha önemli değil. Hep algı başlangıçta debriyajla başladığı için ehliyet sınavından tut da her noktaya kadar. Alttan motoru kavruyorsun, şey açısından güzel. Alttan motoru kavra ama vites geçişi, işte debriyaja ihtiyacın yok. Ama işte debriyaj nerede devreye giriyor? Yavaş sürüşte devreye giriyor. Viraja girdin, örnek veriyorum, virajı kaçırdın. Orada debriyajın etkisi çok fazla olabiliyor. O yüzden biz her zaman debriyajlı motor diyoruz. Ama şimdi bir R1300 GS Ben ona gezin Trofi'yi de eleştirmek istemiyoruz ama bize göre. çok daha yetenekli. Kapalı alan da Aynen. inanılmaz. Şimdi Poyraz, motora devam mı? Aşıyı aldın mı? Aşı seneye oturduğun anda başladı mı? Ama motoru götürmeye başladın. Ne kadar güzel değil mi? Bir de şöyle bir güzel bir hissiyat var değil mi? Abi hiç motor kullanmamışsın hayatında. Çok büyük bir segmentle. Şimdi Ali Rıza beni 1600 GT aldığında Ali Rıza'ya dediğim tek şey şu oldu. Al yaparız. Büyük motor her zaman için teknolojileri üstün bir motor. Evet, şuraya hakim olduğunda yönetemeyeceğin hiçbir motor yok. Gerçekten. Bak, Ali Rıza burada diye söylemiyorum. Kumaşı gerçekten çok iyi. Onunla biz öyle güzel süreçlerden geçtik ki verilen bütün görevleri, bakma Casper'ı kullandığına. Ali Rıza son derecede güvenliği önemseyen, ekipmana, eğitime son derece önem veren bir insan ki bütün personel bugün burada. Hocam neyi öğrettiniz bize, lafınızı bölüm, özür dilerim. İlk önce canımız iyi olacak ki, sağlığımız iyi olacak ki, sonra zihin sağlığımız iyi olacak ki, sonra motor iyi. Aynen, kesin. Bak sürebilirim dedim, kullanabilirim dedim. Çıkmıyor işi. Sizler öğrettikten sonra. Harika. Şimdi Haydar abiye bakar mısın? Haydar abi var ya. Haydar abinin kollar biraz gergin. Aynen öyle. Kolları düzeltirsek. Şimdi Poyraz, hazırlan. Bak, adamlar güneşin alnında, çok zor bir iş bu. Ne yapıyorlar? Bize teçhizat sağlıyorlar. Hani nerede kolamız ya? Ne olmaması lazım. Bakışın böyle olacak. Sağ ayak arka frenin üzerinde. Şimdi sağ elinle kontağını aç. Güzel. Ayağını bük. Şu ayağı biraz daha öne al. Dik bir şekilde tut. Hah, kendinden emin bir şekilde. Yunus, al motoru ileriye. Adam çıkış yapacak. Çekebiliyor musun? Tamam. Biraz daha. Aynen, devriyaj sıkı. Şimdi döner miyiz buradan? Bence döneriz. Hadi bakalım. Devriyaj da. Bakışın orada. Bir onu da çevir. Devriyaj güzel bir noktada tut. Güzel. Hadi bakalım. Biraz daha sağ devriyajı kalkış için. Bir iki tur atıyorsun, sonra sıralama gideceksin. Tamam. Haydi bakalım. Bizimkileri izlerken ben acayip tedirginim. Niye biliyor musun? Kendi tedirginliğim aklıma geliyor. Yani onları atmıştık zaten. Ben ilk motorun üzerine bindiğim gün var ya. Yani şu hareketleri yapmam falan. Akşam yattığımda kollarım, dizlerim ağrıyordu. Abim sana şöyle diyeyim. Bizimkiler maşallah, benim nazarım değmez. Bizimkiler inanılmaz kabiliyetli. Hepsi benden daha kabiliyetli, biliyor musun? Bak, bu kadar ne söylüyorum. Bunu ama yakın tarihte izletme bunlara. Bak bak, başka yerlere bakıyor. Bak pisliğe bak. Şunu göster, şunu göster.
Oğlum tedirgin oluyorum, konuşamıyorum lan. İlk günüm benim çünkü çok tedirgindi. İnanamaz. Bir de küçük bir şey söyleyeceğim. Şu anda bindikleri makine 700'lük bir makine. Tabii kapalı alanda bunu güvenlik tedbirlerini alarak herkes full ekipman farkındaysanız yapıyoruz. Yani 700'lük ve Adventure serisi bir segmenti bir makineyle şu anda ilk gün eğitimlerini alıyorlar. Vallahi bravo. Hepsi benden iyi. Yemin olsun başka diyeceğim hiçbir şey yok. Ama bizimkilere baksana, Allah'ını seversen şuraya bak. Lütfen. Mükemmeller. Önüne bak. O kadar şımarmaya meyilli ki, tam böyle kulağından çekilecek çocuklar olur ya, öyle Kemal. İnanamazsın. O kadar şımarmaya meyilli ki. Konuşamıyorum oğlum ona kilitlenmekten ya. Gel bizimkinin yanına gidelim de kaynatalım bari. Vallahi kaynatamazsam ben konuşamayacağım. Ve ayrıca bileğim o kadar kötü ki. O kadar şişti ki. Oğlum ben sana bir şey diyeyim mi? Beni ilk günkü halimi zaten anlatıyorum ya. Bu abi anlatsın. Vallahi billahi bizimkiler birazdan teker alacaklar, farkında mısın? Vallahi. Az kaldı. Az kaldı. Arkasına bakıyor dönüp, gördün mü biraz önce? Ama Haydar abi çok zor. Adam eğitim arasında döner yiyor ya. Bakar mısın? Allah'ını seviyorsan ya. Haydar abi formunu korumak için 30 gram teri verdin ya. 2 kilo al, değil mi? Ay, keyfimiz yerinde, şükürler olsun da. Vallahi Haydar abiyle Osman'dan çok ümitsizim. Poyraz'ın biraz götünü kaldıralım. Poyraz birazdan teker almaya falan çalışır. Onda o şımarıklık var. Vallahi billahi debriyaj tokatlamaya başlar birazdan. Var o şımarıklık yani. Böyle bir ağzının üzerine böyle bir düşsene şu kapalı alanda. Yani bunu niye söylüyorum? Kapalı alanda düşürsün diye. Dışarıda yolda düşmekte, asfaltta düşmekten iyidir. Biraz anlasa şımarık herif. Kemal şu anda çok konuşacak bir şey bulamıyorum canım. Ben sana söyleyeyim. Ara verelim. Daha devam ediyoruz. Neden dengeli duramadı? Var mı bir fikrin? Senin var mı bir fikrin? Yok. Freni ne yapıyor? Pompalıyor. Motor ani hareketlerin hiçbirini sevmez. Doğru net bir bakış, frenlemeye başladığın anda ez, net durmak istediğinde tam basacaksın. Gerekirse ABS'ye girsin, hiç önemli değil. Bas, dur, ayağını yere koy. Bilebilirsin böyle. Ama abi adam bak öğrendiği prensiple ilerlemek istiyor. Buyur abi, harikasın. Abi şimdi debriyajı biraz kullanacağız, slalom yapacağız. Bir tur at, bir iki tur, ondan sonra slaloma gidiyorsun. Kafa yukarıda abi. Yavaş sürüş. Yani saatte böyle bir 2 kilometre, 3 kilometre hızlara bir düş, bir görelim bakalım. Ben 9'u görüyorum ekranda, 10 oldu. Evet, 4'e kadar düştük. Freni pompalama, sabit ver. Haydar abim sağ tarafı biraz sıkıyor ama genel itibariyle iyisiniz. Anlatırken yanlış söylüyorum. Kısa hızlı, zaten dışarıda belli bir tempoyla sürebiliyoruz. Aynen. Ama bu kapalı alanımızı kapanan yavaş. Yavaş ne kadar sürebiliyorsun? Şöyle aslında. Ne kadar motoru az yatırarak ne kadar güvenli dönebiliriz? Ona bakacaksın. Yani şimdi yatırarak o dar dönüşler başka bir kısmın konusu ama yatırmadan dar dönüşler bulalım. Mesela motoru dimdik, arka freni kullandığın için daha güvenli ve yola dair her şeyi çok daha net planlama şansı var. Biraz daha böyle bir tık daha yavaş sürelim, sonra bir de en son Poyraz'la kapanış yapalım. İlk hele ki bebek gibiyken oraya gelip sizin yönlendirmenizle, anlattığınızda şu ufak trikler var ya, onlarla yönlendirmeniz hem sağlığımız için hem motorlarımız için hem de işimizin sağlığı için çok önemli. Yani Kesinlikle. ben böyle hele ekipçe o kadar mutluyum ki, o kadar keyifliyim ki, Allah razı olsun size. Hepinize. Yani Zaten bu ekiple güzel bir yol turu yapacağız. inşallah. Ama o yol turunu büyük bir ihtimal şeye bırakırız. Hani böyle uzun metrajlı bir yol turu. Şöyle diyorum, güzel olmaz mı? Şöyle 2 gün bir yere gidelim. Bir günü yolda geçsin. Bir gün de dinlenelim bu adamların da. Özellikle senin dinlenmeye ihtiyacın var. Eyvallah. Beyin olarak çok yoğunsun. Aynen öyle hocam. Ben motora Yunus'a bindim. Siz biraz da önden gittiniz ya. Motorun üzerine bindim. Yunus'a direkt onu dedim. Ben bayağıdır 1-2 hafta önce pazar binebildim. Bir de şimdi hemen şımarası geliyor insanın. Bunu da böyle baskılamak lazım. Aynen Niye? öyle. İşte arada Törpülemek biz seviyoruz. Törpülememiz lazım. Siz nasıl yönlendiriyorsunuz? Şimdi o zaman Nasıl diyorsunuz? ehliyet programı olacak. Evet. Ehliyet programını. Aynen, Bu alan aynen. güzel. Bu alanı gördünüz. Aynen öyle. Ehliyet programı da burada olacak. Biz sınava gireceğiniz motorlar MT7 olacak. O zaman şey yapalım. Evrak sürecini tamamlayalım. Eğer bu hızlı bir şekilde olacaksa Evet. Ağustos dönemine kayıtları da gerçekleştirelim. Bu arada ben evrakları yönlendireyim ki ben sizin ders planlamalarınız da olduktan sonra onlara da katılacağım, geleceğim. Biz bu hafta çarşamba günü o zaman gene ne yapıyoruz? Akşam mı diyoruz? Bir Tamam. şey sorabilir miyim sadece? Tabii.
biz biraz niye burada gördük? Bizim ekibin kimsenin ehliyeti yok. Biraz Osman'ın tecrübesi var. Şu gerçekçiliği ben kabul edebiliyorum. Yani siz de söylüyorsanız. Herkes motor kullanacak diye bir şey yok. Herkes kullanabilir ama doğru yönlendirme. Sizce doğru yönlendirmeyle rahat herkes motor sürebilir mi bizim ekip? Sizin ekipteki herkes bak sana bir gün bir şey söyledim. Hani hep bunları konuşuyoruz. Senin ehliyet programın bitti. Ben çok uzun bir yola çıkacağım dedin. Evet. Ben sana hep başından beri inandım. Hatta yenge hanımla görüştük. Ben ona ne dedim? Gönül rahatlığıyla dünyanın her yerini gezebilir. Eyvallah. Onlar için şu anda gönül rahatlığıyla dünyanın her yerini gezebilir demiyorum. İyi bir eğitimle çok iyi bir noktaya gelebilir. Demek istediğim Tecrübeyle sadece bu. kesinlikle bu iş yapılır. Eyvallah. Eyvallah. Elinize sağlık. Bu kadar net. Bugünü Poyraz'cığım hevesli bak nasıl bekliyor farkında mısın? Hadi Poyraz. Hadi Bugünü biz Poyraz'la noktalıyoruz. Hayır. Eldiven en son. İlk önce kask. Kaskın kayışını eldivenle takmak için biraz MotoGP klasmanına gelmen lazım. O eldivenlerle günlerce böyle yemek yiyorlar, su içiyorlar, yazı yazıyorlar. Biz eldivene daha o kadar alışık değiliz. Keşke olabilsek. Hadi bakalım. Şimdi debriyajı arka freni ez, tam bas, sol ayağı koy yere. İşte bu. Kapat kontağı. Evet, saati kaç yapmışız? Saat aşağı Ben yukarı bakayım. 9'u 5 geçiyor. Vallahi helal olsun. Hocam bugünle ilgili ne diyorsunuz? Valla bugünle ilgili şunu söylüyorum. Öncelikle ekip olarak buraya gelip eğitimin farkında olup eğitim almanız benim açımdan çok önemli. Ali Rıza beni biliyor. Ben eğitim vermeyi çok seven bir insanım ve hani eğitim konusuna çok önem gösteriyorum. Ali Rıza da bu konuda önem gösterip bütün ekibi getirdi. Ekip zaten canavar. Maşallah. ARZ Garaj aynı bildiğimiz ARZ Garaj yani. Eyvallah. Harikalar. O yüzden çarşamba günü ikinci eğitim için ekibi saat kaçta? 17.00'da ama 17.30 diyelim yol hali. Bekliyorum kesin. Eyvallah hocam. Sizin de elinize emeğinize sağlık. Eyvallah. Bu saatte eğitim alabilme aşkıyla bak bir de bu adamlar kaç saattir çalışıyor onu da bilmiyorum. O çalışmanın üzerine geldiler motosiklete bindiler. Çok keyifli bir şekilde de ayrılıyorlar. Motosiklet canlı. Eyvallah. Abiler bir şey diyecek var mı? Yok. Abiler ablalar. Aynen öyle. Benim ağzım öyle hocam işte. Esnaf olunca biraz öyle büyüyünce öyle oluyor. Abiler ablalar. Ayırmamak lazım. Vallahi elinize sağlık hocam. Bu kadar adama Arkada bir anda kontrol edebilmek. Teknik ekip var. Bak arkada. arka ışıklara baksana. Bak çubuk kraker, kola, lojistik sağladılar. Gerçi çubuk krakerden bir tane denk geldi. Cipsten de bir tane alabildik ama yok ortada. Hocam arada iç eğitim arasında duble tavuk döner yiyen gördünüz mü? Görmedim. Onu da gördüm bugün. Bak ha o konular da çok önemli. Duble tavuk döner yendi. Eğitim arasında. Bak. Bizim orada bir şey deniyor ama sakın yanlış anlamayın. Gözünüz insanlık görsün hocam. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hani benim eğitim arasında da görmek istedik bu güzel hareketleri ama Tavuk döneri bunlar biz yedek mi kendi acaba? yedik, kendi yedik. Yani şu da söylenilebilirdi. Hocam şu tavuk dönerin de bir tadına bakın. Neyse hadi. Hadi elinize sağlık. Hepinizin eline sağlık abi. Çok iyi olacak. Çok belli, ben size söyleyeyim. Çok iyi olacak. Bu videoyu burada kapatmayalım. Devamını yapalım. Tamam. Hadi eyvallah. Sarsılmalar yaşarsın, tehlike yaşarsın. O mavi kukanın olduğu bu kadarlık mesafede alanda her şeyi orada bitirmen gerekiyor. Döndük, kapıdan çıktık, mavi kuka geldi, durduk. Sonra hızlanacağız. Arada belki ikinci vitese atabiliriz ama motosikletimizin CC gücü nedeniyle, torku nedeniyle birinci vitesse yaparız bunu. Bugün parkurda güzel hareketler var. Dikdörtgen bir parkurumuz var. Slalom var. Gaz çalışması var. Frenleme var. Yavaş sürüş var. Varoğlu var. Poyraz bunların hepsini ben yaparım dedi bana. Telefonda görüştük. Öyle mi dedi? Tabii. Parkurlar ne Biliyor dedi? muymuş kendi? İçinden geçerim parkurların dedi. Dedim kukaları koyayım ben geliyorum. Ben 200 kiloluk motor taşıyabilecek bir güçte değilim. Kimse zaten onu taşıyabilecek bir güçte. Sadece yönlendirebilirsin. Sıfır noktası bak. Mesela burayı yakaladın. Bu motosikletin gazı açtığınızda dengenin sıfır noktasında olduğu yer. Ki mesela burada bir problem yaşadın. Yan sehpa açıp bırak motoru. Çünkü bu gitmeye başladığı anda ya da düşmeye başladığı anda bunu tutma şansın yok. Belini incitebilirsin, kendine zarar verebilirsin. Bunu nasıl yönlendireceksin? Şurada muhakkak bir tutacak yer vardır. Racing motorlarda şurada tutabileceğin bir kuşak var. Bu tarafa doğru yönelttin, debriyajı sıktın. Oldu ki bir problem yaşadın. Bırak, düşmez kesinlikle. O gün kullandığımız yerde debriyaja gerek duyduğunuz anda gerekirse debriyajı son noktalara kadar çektirmiştik. Şimdi başlangıç aşamasında olduğumuz için herhangi bir tehlike yaşamamak adına debriyajı kullandık. Ama burada iyi maşya. Yani araç sürme tekniğiyle aynısı. Debriyaja basarsan ne olur? Hızlanır. Eğer ki debriyajı kullanacaksam arka freni de tatlı ezmen gerekiyor. Şimdi Pamplona'yı böleceğiz. Mavi kukaya gelmeden ya da mavi kukaya geldiğinde bakışının senden önce dönmesi gerekiyor. Geldin mavi kukaya, daha mesafe var, çevirdim kafamı, bakışımı yaptım.
Tam buradayım. Tam o köşedeyken nereyi göreceğim? Buradaki uç noktayı, yani çaprazı göreceğim. Geldim yarıya kadar diğer çaprazı göreceğim. Bakışım hep ya saat yönüne ya da saatin ters yönüne doğru. Gittiğim yöne göre ilerleyecek. Hep daha ileriyi göreceğim. Bugün çok güzel. Bol kalkış var, gaz kullanma var. Şimdi burada biraz gaz vermem gerekiyor. Kavrama noktasına getir. Aynı araba mantığı. Şimdi gazını sabit ver. Debriyajı kavrama noktasına getir. Tut orada, gazı vermeye devam et. Bir milim sal, tut orada. Çok güzel, kalkış bu şekilde. Ahmet Kemal, İyiyim abi. nasıl durumlar iyi mi? İyi. Biraz dönelim ya. Ne güzel biliyor musun? Evet hocam. Eğitimini verdiğin bir kişinin senin gibi her şeyleri görmeye başlaması. Estağfurullah. Hayır, şöyle, şu açıdan söyledim bunu bak. Oradaki noktayı ben gördüm, sen de gördün. Yani yolda olabilecek bütün tehlikeleri de öngörmek, bilebilmek işte bizi profesyonel sürücüler seviyesine getiriyor. O yüzden o çok ama çok önemli. Beni buna en fazla iten de ne oldu ben sevgiyle söyleyeyim. Ben tek başıma yol yapacağım. Tek başıma yol yaparken tabii 3 kişi de gitsem farklı birisi var. 2 kişi de 10 kişilik bir grupla da gitsem farklı var. Ama tek kişi gittiğinizde hele ki düşünsenize Türkiye'den 10 bin, 15 bin kilometre uzakta her şeye dikkat edecek ruh hastalığı seviyesinde dikkat etmezseniz küçücük bir hatada belki ülkene dönemeyeceksin. Belki ailene dönemeyeceksin. Belki kızını göremeyeceksin. Belki çok kötü bir şey söylemek istemiyorum ama orada gömülmek zorunda kalacaksın. Bunları düşünerek mecburen yoldaki bir birikintinin ne olduğuna bakarak hem sürerken hem devam ederken zorunda kaldığım, kendimi zorunda bıraktığım için yönlendirmenizde bu iş öyle oldu. Harika. Bir de olduğum yerde durmuyorum ben, farkındaysanız seviyorum. Oradan da başka bir şey öğreniyorum. Çevremden de, herkesten de küçük şeyler. Bu işin bir doğrusu var, bu işin bir kitabı var. Kendimize çok uyarlayabileceğimiz şeyler var ya da yok ama ufak ufak birikler bunları toplayıp bir de tecrübe edebiliyorsanız ne mutlu. Çünkü bırakana şükür olsun biraz imkan dahilinde, biraz da benim bu işe kafam çok takmam lazım. Ayaktakileri bir tık daha geriye al abi. Şimdi bizim elde bu kısım aya ya, kırılan kısım. Elde de aynı şekilde. Debriyajı da kullanırken bu aya kısmında frenle neyde vitesi de ayağının yönü bu tarafa doğru yavaş yavaş ezeceğiz. Tam durma anında net bastık ya, bir daha kaldırmayacağız sakin hareket edene kadar. Ama 4-5 tur bakış çalışıyoruz. Yani alanda durmayacağız. Hazır olduğunda başlayabiliriz. Kafanı abi. Kolları kır. Abi tutalım. Biri tutalım. Abi tutalım hepsinde de. Tamam. Bir tur at. Evet. Eğitimin geldik ikinci gününe. Vallahi herkeste inanılmaz gelişmeler var. Öyle böyle değil. Yani çok netini söyleyeyim, benim tahmin ettiğimin belki 5 katı var. Sadece biraz bizim Osman'da sıkıntılar var. Onları da çözeceğiz zaten. Temelden gelen sıkıntılar onlar. Yoksa her şey çok keyifli. Bir yandan da Poyraz dönüyor. Gösterdin mi onu? Poyraz dönüyor ya, oraya bakıyorum. Şu anda hem tur atıyor hem dur kalk onu çalışıyor. Bakalım. Evet. Arka frenle. Başarılı. Tam muhabbetin arasındayız. Biz doğal çekimlerin hepsi öyle abi. Yapacak bir şey yok. Çok keyifli geçiyor. Ben de herhalde bu tarz motora, yani Benelli'ye bayağıdır binmiyordu. Ufak motor. Ufak derken yani şey yaptığımdan değil. CC olarak değil. Yoksa 700'lük çok sağlam makine. Ebat olarak küçük motor. Benim altımda böyle çok daha rahat hissettiriyor. Çok daha böyle kıvrak hissettiriyor. Bilmiyorum, acayip hoşuma gitti motor zaten. Uğraşıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Arada kuru yemiş yiyoruz. Muhammed yine durmamış. Kola çekirdek
yapamamış. Onunla uğraşıyoruz. Bravo. Tebrikler Poyraz Bey. Hoş geldiniz. Vallahi her şey yolunda. Bu eğitimlere biz hiç ara vermeyeceğiz. Devam edeceğiz. Çünkü her işin başı kendini eğitmek, eğitilmeyi istemek. Onun için buradayız ve devam ediyoruz. Devamı Osman'la şimdi. Görelim bakalım. Hocam ilk önce sizin düşüncelerinizi bir soralım. 2 günlük, 4-5 saatlik toplam, belki 5 saati de geçti ya, siz daha iyi biliyorsunuz. Aşağı yukarı. Eğitim sonucunda nasıl bizim ekibin durumu sizce? Şöyle, hayatı boyunca hiç motosiklet kullanmamış iki değerli arkadaşım için gayet güzel gelişme. Tabii ki muhakkak eksiklikler olacak. Bu eksiklikler de her daim olsun ki hep eğitimle bunları tamamlayabilelim. Gelişim gayet güzel. Her seferinde üstüne koyuyoruz. Şimdi bir de Haydar abiye soralım. O kendindeki gelişimi nasıl hissediyor? İlk geldiğimiz noktayla şimdiki nokta arasında büyük farklılıklar var. Ama senin gözlemin nasıl? Tabii ki hocam, yani dünden bugüne bayağı bir fark var. Bu da tabii sayenizde. Ama bazı şeyleri tabii ki biraz daha böyle pekiştirerek, daha fazla teker döndürerek olacak. Size güveniyoruz hocam. Daha fazla tecrübe ederek, vücuttaki hamlığı atarak, biraz daha böyle bu işi esnek bir hale getirerek, doğru bakışla, doğru yönlendirmeyle ne yapacağız? ARZ Garaj ailesi olarak ARZ Rider Team'i kuracağız değil mi? İnşallah hocam. Eyvallah. Hocam size tekrar teşekkür ediyoruz. Bizlere uğraşmaya değer gördüğünüz için. Estağfurullah. Yo, bu çok önemli bir şey. Her işin gönülden yapılması lazım. Biz sizin gönülden yaptığınıza zaten çok inanıyoruz. Elinize kolunuza sağlık. Abiler ablalar, biz eğitim almaya da motorun üzerine olmaya da devam edeceğiz. Hiç durmayacağız. Bunun için de doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru yerde olmak çok önemli. Tekirdağ'dan Yakup Bolat hocama teşekkür ediyoruz. Bizi teşvik etmek istiyorsanız abone olun bize. Bizi takip edin. Destekleyin. Yorum yapın. Likelayın. Paylaşın. Biz de daha fazla şeklenelim. Haydar abi de şeklensin. Poyraz da şeklensin. Osman şeklenmesin ama. Hep beraber eğitim almaya devam edelim. Görüşmek üzere. Eyvallah.